Polonya belki de dünyadaki en kötü coğrafyaya sahip ülke. Onu koruyacak devasa dağlara, iyi bir kıyı şeridine ve kayda değer doğal kaynaklara sahip değil. Aksine Avrupa'da olmasına rağmen yüzyıllardır kendisini işgal etmek isteyen düşmanlarla çevrili. Öyle ki günümüzde bile bazı teorisyenler eğer 3. Dünya Savaşı bir gün başlayacak olursa savaşın buradan patlak vereceğini iddia ediyor. Bu teori hakkında bir şeyler söylemek zor olsa da şu bir gerçek ki Polonya günden güne Avrupa'nın en güçlü ülkesi haline dönüşüyor. Ülkenin ekonomisi devasa bir hızda büyüyor. Bazı istatistikler Polonya'nın 2030 yılına kadar Birleşik Krallığı geride bırakıp dünyanın en büyük 5. ekonomisi olacağını öngörüyor. Sadece bu kadar da değil. Ordu bakımından da çok güçlendiler. Şu anda Avrupa'nın en güçlü ordularından birisine sahipler. Ayrıca silah sanayisine ciddi yatırımlar gerçekleştiriyorlar. Türkiye'den İHA ve SİHA alıyorlar ve dünyanın çeşitli ülkelerinden büyük teknoloji şirketleri ülkeye milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Evet, bana kalırsa Polonya Avrupa'nın yeni süper gücü olma yolunda ilerliyor. Çünkü sadece 30 yıl içerisinde kendi kaderini ve koşullarını değiştirmeyi başardı. Ancak Polonya'nın bu büyük hedefleri için elbette bazı tehditler de mevcut. Kimileri için bu tehdit Rusya, kimileri içinse onların yükselmesini istemeyen Avrupa devletleri olarak yorumlanabilir. Ancak bu tehdit dış düşmanlardan değil, Polonya'nın kendi içinden geliyor. Öyleyse Polonya'nın inanılmaz dönüşüm hikayesini ve bu yükselişi tehdit eden tehlikeleri anlatmaya başlıyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone değilsen kanala abone olmayı unutma. Polonya'nın yıllara yayılan gelişimi ve muazzam dönüşümünü anlamak için ülkenin tarihini ve coğrafyasını anlamamız gerekiyor. Bugünkü Polonya, Almanya, Çekya, Slovakya, Ukrayna, Belarus, Litvanya ve Rusya ile sınır paylaşıyor. Özellikle Rusya gibi bir komşunuz varsa sınırlarınızı korumak için ekstra önlemler almak zorundasınız. Ancak Polonya'nın coğrafi yapısı bunun için pek de elverişli bir yapıya sahip değil. Dolayısıyla bu durum ülkeyi savunmayı zorlaştıran en büyük unsur olarak öne çıkarken düşmanların onu işgal etmesini de kolaylaştırıyor. Öte yandan ülkenin kuzeyinde bulunan Baltık Denizi ise onu tarih boyunca diğer ülkelere bağımlı kıldı. Çünkü ülkeden çıkan gemilerin açık denize ulaşabilmesi için diğer ülkelerin elinde bulunan geçit noktalarından geçmesi gerekiyordu. Elbette bu durum her zaman böyle olmadı. Çünkü birkaç yüzyıl öncesine kadar Polonya İmparatorluğu oldukça güçlüydü. Polonya'nın kontrolünde olan bu geniş alan Baltık Denizi'nden Moskova'ya, Litvanya, Belarus ve Ukrayna'ya kadar uzanıyordu. Fakat imparatorluk 17. yüzyılda Osmanlı, Rusya, İsveç ve Avusturya gibi güçlü komşuların baskısıyla mücadele etmek zorundaydı. Osmanlı İmparatorluğu bu dönemde Orta Avrupa'da büyük bir güç olarak etkisini hissettiriyor ve Polonya ile zaman zaman ittifaklar, zaman zaman savaşlarla karşı karşıya geliyordu. İşte tam da bu sırada Polonya sınırları içerisinde iç savaşlar, dini hoşgörüsüzlükler ve mezhep çatışmaları patlak verdi. Az önce saymış olduğum tüm bu nedenler Polonya İmparatorluğu'nu oldukça zayıflattı. Onlar iç sorunlarıyla uğraşırken bu sırada Osmanlı ise kendi çıkarlarını koruyarak bölgedeki güç dengesini lehine çevirmeye çalıştı. Polonyalıların İsveç ve Rusya'ya karşı olan savaşlarında onları desteklemedi. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemki siyasi tutumları Polonya İmparatorluğu'nun çöküşüne katkıda bulundu diyebilirim. Ancak gerçek savaş 1918'de Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nı kaybedip bu bölgeleri terk etmesiyle başladı. Almanların yenilgisini fırsat bilen Sovyetler Birliği bu bölgelere komünist ideolojisini yaymak istiyordu. Bu nedenle Polonya ve Sovyetler Birliği arasında şiddetli bir savaş başladı. Aradan geçen 2 yıl sonunda Sovyet ordusu 1920'de Polonya'nın başkenti Varşova'ya kadar ulaştı. Ancak Polonya ordusu Varşova Muharebesi'nde büyük bir direniş gösterdi ve Rus kontrolüne giren tüm bölgeleri geri aldı. Bu yenilgi Sovyetler Birliği'ni şaşkına çevirmiş olsa da 2 ay sonra ateşkes imzalandı. 1921'in Mart ayında ise Riga Anlaşması'yla Polonya ve Sovyetler Birliği arasındaki resmi sınırlar belirlendi. Bu anlaşmanın ardından Polonya 19 yıl boyunca barış içerisinde yaşadı. Ancak bu dönemlerde Almanya'da Nazi rejimi yükseliyordu. Almanlar komşuları Avusturya ve Çekoslovakya'yı işgal etmişti ve durmaya niyetleri yoktu. 1939 yılında Polonya'ya 3 cepheden saldırdılar ve birkaç hafta içinde Polonya'nın yarısı işgale uğradı. Bir yanda bu savaş devam ederken diğer yanda ise Sovyetler Birliği doğudan saldırarak bölgeyi kontrol altına almıştı. Böylece bir çıkmaz içine giren Polonya sonraki 5 yıl boyunca Almanya ve Sovyetler Birliği'nin kontrolü altında kaldı. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle her ne kadar Almanya teslim olsa da Polonya için değişen hiçbir şey olmadı. Aksine tüm Polonya Sovyetler Birliği'nin kontrolüne girmişti. 1990 yılına kadar Sovyetler Birliği'nin uydu devleti olarak kaldılar.
Ancak 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Rusya'dan uzaklaşıp Batı'ya daha fazla yakınlaşmaya başladılar. Yıllarca süren bu çatışmalardan sonra Polonya, komşularının düşman değil dost olması gerektiğini anlamıştı. Bu nedenle 1999 yılında NATO'ya üye oldu. Ardından 5 yıl sonra 2004'te Avrupa Birliği üyeliğini kazandı. Böylece eski düşmanları artık onun dostları ve koruyucuları haline dönüşmüştü. İşte bu durum Polonya için kırılma noktasıydı. 1946'dan 1990'a kadar Sovyetler Birliği'nin etkisi altında kalan ülke, bu 40 yıl boyunca dünya ile bağlantısı kesik bir devlet olarak yavaş bir ekonomik gelişim gösterdi. Çünkü bu dönemlerde Doğu bloğunda yer aldıkları için Sovyetler Birliği'nin millileştirme hareketlerini takip etmek zorundaydı. Her şey devlet mülkiyetindeydi ve özel sektör neredeyse yoktu. Ayrıca tüm kararlar Moskova'dan alınıyordu. Bu nedenle Polonya 1990'da Sovyetler Birliği'nden bağımsız olduğunda Avrupa'nın en fakir ülkesi haline gelmişti ve birçok eğitimli kişi Polonya'yı terk etmişti. Ancak aradan geçen 30 yıl sonunda Polonya bugün Avrupa'nın en zengin ve güçlü ülkelerinden biri olma yolunda ilerliyor. Onlar son 30 yılda sürekli bir ekonomik büyüme sergilerken bunu başka hiçbir Avrupa ülkesi başaramadı. Bu büyümenin en büyük nedeni elbette değişen ekonomik politikalardı. Ancak küresel ölçekte büyümek için bu adımlar yeterli değildi. Bu nedenle Polonya Avrupa Birliği'ne katılma çabalarına başladı ve nihayet 2004'te Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra gerçek kalkınma yolunu açtı. Avrupa'daki en ucuz iş gücüne sahip olması nedeniyle Almanya, Amerika, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin üretim şirketleri Polonya'da tesisler kurmaya başladı. Yabancı yatırım arttırmak için bu şirketlere vergi indirimleri sağladılar. Bu şirketler karlarını kendi ülkelerine transfer etse de yarattıkları istihdam Polonya ekonomisine büyük katkı sağlıyordu. Öte yandan bu durumun bir diğer etkisi olarak son 30 yılda yaşanan beyin göçü tersine dönmeye başlamıştı. Diğer Avrupa ülkelerine yerleşmiş olan yüksek eğitimli Polonyalılar ülkelerine geri döndü. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çok sayıda yüksek eğitimli Ukraynalı da Polonya'ya yerleşti. Ancak bunların dışında Polonya'yı daha güçlü kılan şey ise ordusuna yaptığı yatırımdı. Çünkü Polonya ordusunu Avrupa'nın en güçlü ordusu yapmayı amaçlıyor. Ülke gayri safi yurt içi hasılasının %3'ünü askeri harcamalara ayırıyor. Hatta Polonya Başbakanı önümüzdeki yıllarda bütçeyi %4'e ve ordudaki personel sayısını 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu nedenle Polonya ordusu önümüzdeki günlerde NATO'nun en güçlü 3. ordusu olarak karşımıza çıkabilir. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya giden tüm silah yardımları Polonya üzerinden geçiyor ve bu durum Rusya'nın Polonya'ya karşı öfkesini arttırıyor. Bu nedenle Rusya'nın bir sonraki hedefinin Polonya olabileceği dillendirilen en büyük sorunlardan birisi. Aslında askeri anlamdaki yatırımların ana nedeni de tam olarak bununla alakalı. Fakat Polonya'ya yönelik bir saldırı olması tüm NATO ülkelerinin onu savunmak için harekete geçmesi anlamına geliyor. Her ne kadar Rusya, Polonya için en büyük tehditlerden birisi olsa da buna cesaret edebilir mi? Bu da sorulması gereken başka bir soru. Öte yandan ülkenin diğer en önemli sorunlarından biri de Polonya'nın yabancı yatırımına aşırı bağımlı olması. Kendi sanayisi ve doğal kaynakları olmadığı için Polonya ekonomisi tamamen yabancı yatırımlarla ayakta duruyor. Bu şirketler yarın herhangi bir sebepten ötürü Polonya'dan taşınmaya karar verirse Polonya'nın ekonomisi birkaç ay içerisinde çökebilir. Kaldı ki bu sıralar AB ile araları pek de iyi değil. Çünkü Avrupa Birliği Polonya'nın siyasi tutumlarından oldukça rahatsız. Polonya'nın mevcut hükümeti muhafazakarlar tarafından yönetiliyor ve liberallerle sürekli bir çatışma içindeler. Liberaller muhafazakar hükümetin iktidarda kalmak için kuralları sürekli değiştirdiğini ve kendine avantaj sağlayan düzenlemeler yaptığını iddia ediyor. İşte bu yüzden Avrupa Birliği yasaları değiştirmeye devam ederlerse Polonya'yı Avrupa Birliği'nden çıkarma tehditinde bulunmuştu. Bu bir blöf mü bilmiyorum ama eğer AB bunu gerçekten yaparsa Polonya için işler çok zor bir hale gelebilir. Bu yüzden Polonya kendisi için en iyi kararları vermek zorunda. Çünkü gelecekleri tamamen alacakları kararlara bağlı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Polonya daha da güçlenip Avrupa'nın en büyüğü olabilir mi? Yoksa büyük bir balon mu? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Ayrıca eğer bu konu dikkatinizi çekiyorsa kanalda bulunan Türkiye'deki Polonya köyü videomu da izlemenizi öneririm. İçeriği beğenmeyi ve eğer abone değilsen abone olarak bana destek olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.